Did I ever tell you the definition of insanity? Tüm Far Cry oyunları gerçekten makyajlanmış aynı oyunlar mı? Far Cry serisiyle ilgili 3. oyundan sonra çıkan oyunlarda hep şu eleştiriyi duymuşsunuzdur. Bu oyun bir önceki oyunun aynısı. Sadece harita ve kötü karakter değiştirilmiş. 3. oyundan beri bir kötü karakter, diktatör, otorite var ve bir grup isyancı bu otoriteye karşı geliyor. Evet. Gerçekten aşağı yukarı her oyunda aynı konsept var. Ancak Far Cry oyunlarının aynı oyunu sürekli bize sunduğu düşüncesinin her ne kadar çok büyük bir haklılık payı olsa da biz oyunun bize aynı olarak sunduğu diğer şeylerin illüzyonuna kapılıp belli bir konsepti eleştiriyoruz. Bence bu bakış açısı doğru değil. Yani bu kötü adam ve buna karşı gelenler konsepti oyunun en karakteristik özelliği. Tıpkı logosu veya ismi olmadan ufak bir parçasını veya bir rengini görünce tanıdığımız markalar gibi. Far Cry'in veya Assassin's Creed'in insanlara sunduğu en güzel şey her oyununda farklı temaları işleyip oynayanlara yeni deneyimler kazandırması. Bugün Helenistik dönemin Mısır'ında Yunan firavunların yönettiği krallığı bir bilgisayar oyununda deneyebiliyorsak Assassin's Creed Origins oyunu sayesinde veya Amadaplam Dağı manzarasında wingsuit uçuşu yapabiliyorsak bu da Far Cry 4 sayesinde. Ama eğer yaratılan ana kötü karakter gittikçe o sürekli aynısı yapıldığı iddia edilen oyundaki baş kötüden daha sönük, sıkıcı veya etkisiz olursa ve oyun içi karakterlerin sayısı artıp derinliği azalırsa doğal olarak konsept de sıkıcı gelir. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiği daha yüksek bir sesle söylenebilir. Far Cry oyunlarının birbirinin aynısı olduğu düşüncesinin altında yatan asıl şey oyunun oynanış dinamiğinin bir gram değişmemiş olması. Far Cry işte nasıl bir oynanışla karşılaşıyorsanız diğer oyunlar ve DLC'lerde aynısı geçerli. Karakterin hareket ederken veya ateş ederkenki hissi, görev dizaynları falan hepsi aynı. Ayrıca konseptin aynı olmasına bir şey demiyoruz. Evet ama hikaye anlatıcılığı, karakterin kötü ana karakterle olan ilişkisi falan bunlar da aynı. 3. oyundan sonra her oyuna bir şeyler eklendi çıkarıldı. Evet. Mesela uçan küçük helikopterler, sonra büyük helikopterler, uçaklar, binilebilen at ve fil gibi hayvanlar, özel silahlar, kötü yenilikler falan değil. Çıkarılan şeyler de var. Mesela çıkarılmasından en çok rahatsız olduğum şey hayvanı anladıktan sonra onu lootlamak. Eskiden ufak bir animasyonla sanki kesip derisini etini falan alıyorduk. Hatta büyük hayvanlarda daha zor kesiliyordu. Şimdi ise ölen hayvanın üstüne doğru gidince lootlanıyor. Aslında bu bile bize asıl problemi gösteriyor. Bize o deneyimi yaşatacak ufak ayrıntılar yerine oyunu kocaman bir Luna Park'a çevirdi Ubisoft. Oyunların aynılığına yapılan eleştirileri tüm iyimserliğimle şöyle bakıyorum. Oyunun konseptinin sıkıcılığından yakınan ve değiştirilmesi gerektiğini düşünen oyunculara karşı konseptin kökten değiştirilmesine o kadar da gerek yok. Ancak hikaye anlatıcılığı mutlaka geliştirilip daha ciddiye alınmalı. Ki aslında karakterler derin olabilecek karakterler. Geçmişleri falan var mesela. Far Cry 6'nın bir DLC'sinde eski antagonist karakterlerin zihninden oynuyoruz. O güzel olmuştu. Bu derinlik ve hikayeyi gerçek oyunun içinde yaşamak oyuna eminim seviye atlatacaktır. Ayrıca sadece baş kötü karaktere değil, kendi oynadığımız karaktere de biraz derinlik katarlarsa oyuncular daha iyi bağ kurabilir. Oyunun oynanış dinamiğinin ve görev yapısının baştan aşağı yeniden düzenlenmesini savunan oyunculara karşı kesinlikle buzlara atardım. Oyun firması zaten satan bir markayı sırf oyuncular daha iyi bir oyun deneyimi kazansın diye bir inovasyonla sunar mı bilmiyorum. Ama en azından çok klasik Far Cry görev dizaynlarının bazılarını tutup diğerlerini değiştirse bile yetebilir. Yani her görevde silahla birilerini vurmaya falan gerek yok. Çok farklı ve keyifli şeyler yapılabilir. Veya oyunun hissi değişebilir. 10 yıl önceki Far Cry 3'ün daha iyi grafikli hali yerine silahların hissiyatı, karakterin hareketi, en önemlisi de yapay zeka değiştirilebilir. Oyunun neden değişmesi gerektiğini düşünen, ben bu aynı deneyimi farklı yerlerde, farklı temalarda bir kez daha yaşamak istiyorum, gayet de keyif alıyorum diyen oyunculara karşı. Doğru, Far Cry'in en keyifli zamanı yeni oyunun hangi temada, nerede geçeceğini düşünmek ve o temada oynamanın nasıl olacağını merak etmeyeceğini. Ancak her şey aynı kalsa bile mutlaka değişmesini isteyeceğim şey çevre etkileşimi, NPC'lerle etkileşim, daha canlı duran bir açık dünya hissi ve düşmanların yapay zekası.
En sevdiğim Far Cry oyunu ne biliyor musunuz? Birçok kişi benimle aynı fikirde olmayabilir ama en sevdiğim oyun Far Cry 4. Objektif olarak değerlendirip serinin en iyi oyunu Far Cry 4 falan demiyorum. Zaten sevmenin objektifliği olmaz. Ben de tamamen duygusal sebeplerle Far Cry 4'ü çok seviyorum. Himalayaların kıyısında geçmesi, 8000'lik rakımda çatışmaya girmemiz, oyun boyunca hep izlediğim Himalayalar manzarası benim çok hoşuma gidiyor. Bir de oyunun müziklerine bayıldım. Özellikle final görevinde Pagan'ın sarayına giderken arkada çalan müzik. RDR2'de de bu tarz anlar vardı. Ara sahne falan olmadan önemli bir göreve giderken arkada moda sokan bir müzik çalıyor. Ve sen anlıyorsun büyük bir şey olacak. Hiç de bozmuyorsun, garipsemiyorsun. Ayrıca hikaye anlatımı her ne kadar çok iyi olmasa da Pagan Min'le yani kötü karakterle bizim ilişkimizi beğenmiştim. O isyancıların başındaki iki kişi, biri muhafazakar, diğeri yenilikçi bir yaklaşım sergiliyordu ama aslında ikisinin de bu söylemlerin altında aynı narsist kişilik yatıyor. Bunu yavaş yavaş anlıyorsun. Bu kısımları sevmiştim. Bir de Far Cry 3'ü çok severek bitirdikten sonra o yıllarda Far Cry 4 çıkacak. İşte oyun Himalayalarda geçiyor. Fila falan binebiliyorsun. Bu yenilikleri gördükçe inanılmaz heyecanlanmıştım. Onun da bu oyunu en çok sevdiğim Far Cry oyunu yapmasında çok büyük bir etkisi var. Bu arada Far Cry'in bir sonraki oyunu Far Cry 7 için bazı söylentiler ve sızıntılar var. Mesela antagonist olarak Cillian Murphy'den bahsediliyor. Bu bile birçok oyuncuyu heyecanlandırmış olabilir. Her ne kadar bir Breaking Bad evreni hayranı olarak Far Cry 6'da Gus Fring'i göreceğim için heyecanlansam da sonuç beni çok tatmin etmemişti. Umarım aynısı bu oyunun başına da gelmez. Hikaye anlatımında ufak bir farklılık gözüme çarptı. Söylentilere göre oyunda bir örgüt tarafından ailemiz kaçırılacak ve biz kaçırılan aile üyelerimizi kurtarmaya çalışacağız. Ancak bir süremiz var. Oyun içinde 72 saat içinde hepsini kurtarmamız lazım. Gerçek hayatta bu süre 24 saat oluyor. Yani oyunda geçirdiğimiz 24 saatte oyunun ailemizi kurtarma hikayesi kısmını bitirmemiz gerekiyor. Başka bir hikayesi falan olur mu onu bilemiyorum. Tabi bu süreyi belli yerlerde durdurabiliyormuşuz. Belki yan görevlerde falan. Oyunu %100 bitirmek için aile üyelerinin tamamını kurtarmak gerekiyormuş. Yani buradan o süre boyunca hepsini kurtaramama ihtimalimiz olduğunu ve oyunun sadece hepsini kurtardığımız bir sona sahip olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden hangilerini hangi sırada kurtardığımızda ayrı bir öneme sahip gibi. Bir de bir sorgulama sisteminden bahsediyor tüm sızıntı haberleri. Düşmanları sorgulayabilecekmişiz. Onlar da bize doğru veya yanlış bilgiler verebileceklermiş. Oyunun nerede geçeceği de tam net değil. Kore taraflarında bir adada olacak diye bazı söylentiler var ama bu söylentileri yalanlayanlar, Alaska'da veya Amerika'da başka bir yerde geçeceğini söyleyenler var. Bu yüzden net bir şey söylemeye gerek yok. Ayrıca çevrim içi oynanışla ilgili yeni özellikler geleceği söyleniyor. Bunun da oyuna nasıl bir etkisi olacak ileride görürüz. Oyunun çıkış tarihi olarak da yine net bir bilgi yok. Ancak 2025 sonbaharından önce herhangi bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum. Ama yakın bir zamanda Far Cry 7 ile ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce her Far Cry oyunu birbirinin aynısı mı? Far Cry'da bir şeyi değiştirecek olsaydınız o ne olurdu? Veya Far Cry 7'nin hangi temada nerede geçmesini istiyorsunuz? Ayrıca en sevdiğiniz Far Cry oyunu hangisi?